Taşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba, ben Emre. Önceki bölümde Soma'da Previously on Soma falan bir önceki bölümde yeni bir bedene transfer edildik. Daha güçlü bir beden. Catherine'e hala güvenmiyorum bu konuda ama eski bedende zihnimiz hala kaldı. Eski kendimizi, eski benliğimizi öldürmek zorunda kaldık. Şimdi basınca dayanıklı bir dış iskeletimiz var. Asansör ile Nuh'un gemisine ineceğiz. Amaç bu. Tabi bunun çok kolay olacağını zannetmiyorum. Yine başımıza bir şey gelecektir. Hep birlikte göreceğiz efendim. Hem merdiven nanay. Atlamamız gerekiyor. Düşey. Öldünüz. Hem ilk defa yayına başlar başlamaz öldüm herhalde. Bir oyunda. Peki. Ee, Burada da bir yol varmış, ben onu görmedim. Ne bileyim, hani basınca dayanıklıyız falan. Suyun altındayız. Çok sorun olmaz diye düşünüyorum ama demek ki bu taraftan gitmemiz gerekiyor. Sağlam bir merdiven olması lazım bu sefer. Evet. Diğer bedenimiz de şirindi ya. Onu da seviyordum ben. Aa, koltuklara oturabiliyoruz, harika. Monitörü yerleştirelim. Are we done here? Yeah, Activate the climber, please. sure thing. Asansörü çalıştır lütfen. Bir yolcu. Getirme yolcudan saymıyorum. Take a seat and we'll be off. Burada derinliği gösteriyor. Have we figured out what happens when we die yet? Is that even possible? Is there some kind of afterlife? Do you think my place is taken? The real me güzel died soru. like 100 years ago. Is there still room for me? What about the Simon I killed at Omicron? What do you think, Catherine? Is there a heaven full of redundant copies of the same people? Is there someone up there who called me an imposter? Catherine'e cevap ver. Right? I woke up in the right body. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind. Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Let me say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I can still feel how I had to, tuck my arm so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, I felt
felt the warm wind in my hair, and the sun was setting, and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the yard, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Evet. Beklenen oldu. Catherine? Kath? Hello, Catherine. What happened? Catherine'i yanıma alamıyorum. Catherine gitti. Tek başımıza kaldık. Ana. Su altı maymuncukları. Omutulu alamıyoruz ama evet. Kapıdan çıkabiliyor muyum? Kapıdan paşa. Hayır. Of, adam haklı beyler. Bir şeye çarptık sanki ama. Şimdi aşağı atlayacağım, yine öldün diyecek bana. Aşağısını görmüyorum çünkü hiçbir şekilde. Yukarı zaten çıkamam. Burada bir kapak var. Onunla ilgilenebiliriz ama. Şurada bir şey var. Hey, I know it's not much, but why have we stopped moving? The power blacked out for a moment. Think it could be the atmospheric pressure. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry, it should hold. Comforting. It will hold. Peki. Devam mı? Does time freeze when you're not powered? Time feels omitted when you're moving. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without the dreaming. Yes, but generally you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. That'd be the worst. Bu arada görüntümüz yamulmaya başladı basınçtan. Dayanacağını söylüyor üstümüzdeki giysinde ama. Eyvah. Sen nesin? You did it. You did it. I will make preparations. Merhaba.
Sen kimsin acaba? Uçurumun oraya geldik ama gördüğünüz gibi bir manyak yanımıza geldi, başardım diye. Oh, good, you're back. What happened? Something dropped onto the cage. Knocks you right out. It spoke to me. Looked like a man, one of WoW's creatures. It just stared at you for a moment, then threw itself down the abyss. It said it would make preparations. I don't like the sound of that. It was very strange. I thought it was going to kill you for sure. Glad it didn't. Yeah, me too. Ben de. Üçümüz de mutluysak. Looks like we're closing in on the ocean floor. Good, not sure the climber can take it much longer. Okay, so this is the Omega Sector. It's about an acre of the abyssal plan used by Pathos 2. I expect we'll have to do some walking before we reach town. You haven't been here before? Not in a way that'll help us. The Archie's been here. We're following your own footsteps, Cat. When I had footsteps, You could still be down here somewhere, technically. don't remind me, freaks me out. Alright, let's head for Tau and find that ark. Tao'ya geldik. Amca, hazırlıkları yaptın mı? Hazırlıklardan bahsediyordun. Her şey hazır mı? Geleyim mi? Uçurumun dibi. Lumar bağlantısı, asansör çağırmalı. Asansörü çağırmalı. Asansör burada. Parmak sokacak bir yer var mı burada? Yok. Bu nedir? Buranın haritası. Tao'ya gideceğiz buradan. Tehlike, bölge güvensiz. Işıklara yakın durun. Asansör kaydı. Örnek toplama fiziksel kontroller. Nuh'un gemisini Fi'ye götürme görevi. Garip. Pek bir şey anlamadım. Burada ne var acaba? Tao? Come in, Tao. Please answer, Tao. Nothing. It's dead. Let's move out. We'll try the next one. Tao'dan cevap alamıyorlar. Yani adamlar hayattayken cevap alamıyormuş. Biz bu halde gitmeye çalışıyoruz oraya. Bilmiyorum neler olacak. Işıklı bir kol varsa oyunda çekin. İyi midir kötü müdür bilmeden çekin. Hop. Şuradan atalım. Tam karşıda bir yer var. Girdiğim yerlerin kapılarını açık bırakıyorum ki karıştırmayayım çıktıktan sonra.
Haritaya şöyle bir bakıyorum ki aklımda kalsın. Karanlıkta ilerliyorduk, tuk tuk tuk. Açılacak bir yer değil. En küçük robotum vardı, hatırlıyor musunuz? K8 miydi ismi? Hala buralarda olsaydı bana o kapıyı açardı. Ben kendisinden şu an çok uzaktayız. Buradan geri dönüşte pek yok. 700 metre kalmış. Işıklara yakın dur. Mavi ışıklar Tao'ya götürüyor. Kırmızı ışıklar asansöre. Sanırım. Evet, onun arkamızda bunlar mavi. Mavi ışıkları takip edeceğiz. Yapmamız gereken tek şey bu. Bir noktada ışıklar sönmez umarım. Hızlı gidebiliyor muyum? Gidebiliyorum. Harika. Suyun altına derken sen nesin arkadaşım? Kaç. Buraya giremez diye düşünüyorum kendisi. Bozdum. Demek ki her ışıklı kolu çekmeyecekmişsiniz. Envanter, ışık saçan diken yapay yem, balık pulu, mantar özü, canlı yem vesaire. Bu arada yazılar bende de şu an kötü görünüyor. Oyundan kaynaklı hani olması gereken bir şey bu. Kurutulmuş mürekkep balığı 1 kilo, 60 parça lal likeni, ışıklandırılmış yeme nadir bir köpek balığı türü yaklaştı. Kurutulmuş mürekkep balığını yiyebilmek için daireler çizdi. Bu derinliğe inmesinin sık olması mümkün değil. Bir anomali. Kafa kısmı insan boyutunda 170-200 santim. Tüm canlıların tahmini uzunluğu 10-12 metre. Şiddetli ataklar kılıç balığını paramparça etti. Biz ışıkları açar açmaz bölgeyi hızlıca terk etti. Bölgesel olarak bulunan pullarla kaplanmış ve yine oluşan kemik yapıları kafa kısmından dışarı pörtlemiş. Yapısal jelden bunlar da etkilenmiş. Jel tarafından deforme edilen yaratıklar manyak ve her şeye saldırıyor. Vaughn'un bu yaratıkların davranışlarını nasıl etkilediği ve ışığa karşı saldırganlığını açıklamak zor. Yaratıkların özellikle bir şeyi avladığını, bu ekosistemde bulunmayan bir şey aradığını söylemek mümkün. Işığa karşı biraz şeyler. Kambur balina. Mürekkep balığı ve melek balığı. Melek balığını da istemem. Işıklar bu noktadan sonra pek yok gibi. Bunun devamı var mı, gidebiliriz? Sanırım var, evet. Buradan devam edeceğiz. Mavi ışık.
Karşımdakiler olsa gerek. Evet. Yani suyun altında başka bir akıntı var. Ne akıntısı olduğunu çözemiyorum. O kadar derin coğrafya bilgim yok. Sanki yağmur yağıyor gibi görünüyor. Düz bir bakış açısıyla bunu söyleyebilirim. Yağmur yağmadığı kesin tabii. Bir şey mi var peşimde? Arkama bakmak istemiyorum. Ve sığınsam. Bir balık sürüsü geliyor buralardan. Şu an için gitmişler gibi duruyor. Dedim ki gitmemişler. Bunlar yiyor adamı ya. Beni mi yiyorsunuz arkadaşım? Mavi ışık bulduk yine. Bir şekilde devam etmem gerekiyor benim. Dayan, dayan, dayan Simon, dayan. Ha gayret. Her şey gitgide kötüleşiyor ya. Suyun altında bile. Su altı daha güvenliydi eskiden ya. Bir robot çıkıyordu karşımıza, o kadar. Bu kadar derinler. Kendini kaydetti. Hani hazırlıyordun burayı amca? Sen gel ben hazırlıyorum dedin, öpücük attın falan. Yetersiz güç, burada güç sağlamamız gerekiyor. Oldu mu? Sanki oldu. Emin değilim ama. Evet. Bir şeyler çalışıyor en azından. Garaj. Buraya geçiş yolu var mı? Ben göremiyorum. Yok. Oh. Parmak. Parmak sok. Enerjisini tekrar. Enerji etti. Güzel. Tal, can you hear this? Anyone there? This is Tao. Who is this? This is Ian Peterson of Theta calling. I got a team with me, and we're about half a kilometer from Tau. What? How did... You came in the climber? Listen, we're having a really hard time with this sector. Heavy turbulence is making it difficult to move forward, and the wildlife you got is absolutely rabid. The storm comes and goes. The instruments show the weather is relatively fair right now. You should move out as soon as possible. Stick to the lights. The critters should leave you alone. All right, you heard the man. We're moving out, people. Tau, keep the doors unlocked. We're coming in. Bir su altı fırtınası varmış oralarda. Ki hala var. Fırtına edilmiş değil. Kontrol.
Nerede olduğunu çözemiyorum. Radyo far çevrim dışı. Tamam. Merhaba. Bize yol gösterecek anladığım kadarıyla. Bundan çok ayrılmayın. Bundan sonrası çünkü bayağı karanlık. Karanlıklar çok tehlikeli bir oyunda. Her korku oyununda olduğu gibi. Gerçi karanlıkta saklandığınız da oluyor bazı korku oyununda. Yine mi sen? Git bir adam. Bence o adam bir bug. Gerçek değil. Virüs falan ya da. Işığı sevmeyen yaratık geldi. Peki ben ne taraftan gideceğim? Buralarda ışıklar var. Olabilir miyim yanıma diye baktım ama hayır. Adam koymuş bunları büyük ihtimal. Fosforlu çubuklardan koymuş. Senin için hazırlıyorum diyordu ki burada örümcekler var. Peki. Robota saldırmaz herhalde örümcekler. Ki saldırsa da pek işlerine yarayacağını sanmıyorum. Robota saldırmak. Adama niye güveniyorum bilmiyorum ama hani karanlıktan gitmek istemedim. Yol ikiye ayrılıyordu orada. Yol burada da ikiye ayrılıyor. Bir şey çıkacak karşıma, beni zıplatacak sanki ama. Yok, olmadı bir şey, güzel. Anam melek balı. Işık var diye gittim. Haydi. Kafa atan melek balı. Bu tarafa devam etmeliyim sanki. Ha ne güzel sağlığımızı düzeltmiştik ya. Enerji almıştık. Hiçbir şey göremiyorum doğru dürüst. Merhaba. Şu mavi ışıkları bir şekilde görüp takip etmeye çalışıyorum ama fırtına çok fena. Derin su fırtınası. Buradan bir an önce kurtulmam lazım benim. Robotları tercih ederim ya. Melek balığına kafa attık yalnız. Bir yere geldim ama tava mı burası? Artık her neresiyse giriyorum ben buraya. Nesin sen? Evet. Monitörü geçir.
Suyu boşaltın. Suyu boşaltın. Evet, tavadayım. Kapıda yazıyor. Tav harfini görüyoruz kapıda. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam Yunan harfleri. Yanılıyorsam beni düzeltin. Kapıyı açın, kapıyı açın. İçeri girmek istiyorum. Bir şey çıkacak kapının arkasından. Never been happier to be inside. Let's find the Çıkmadı. ark. Hadi Nuh'un gemisini bulalım. Bence de. Buraya şimdilik girmeyeyim. Şöyle yapalım. Arkamızı dönelim. Ve bölümü burada sonlandıralım. Burası çünkü uzayacak gibi. Nuh'un gemisini bulmaya çok yaklaştık. Oyuna adım adım sonuna yaklaşıyoruz. Buraya kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Hala seriye devam ediyorsunuz, izliyorsunuz. Ben çok keyif aldım. Sizin de aldığınıza inanıyorum hala izlediğinize göre. Bayağı bir bölüm oldu çünkü. Neyse, şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.